Hep arkadaşlara çocukları hissi semahate alıştırın. Eline verin, cüzdanınızı boşaltın, deyin ki git kapıda birisine ver bunu. Git ver, git ver. Alışsın o günden itibaren. Aç durmaya, başkasına vermeye. Ceketini sırtından çıkarıp birine vermeye, ceketsiz kalmaya alışsın. Çocuklarınıza bunu öğret. Kulağındaki küpeleri söksün, versin bir fakire. Ve küpesiz kalsın. Yüzüğünü çıkarsın, versin birisi. Ama tekrar ver, tekrar alıştır. Çünkü fasık da olsa cömert adam cehenneme girmez. Çünkü salih de olsa uçsa cimri adam cennete giremez. Ve bu döneme esas cömert adamlar mühürlerini basacaklar. Bu dönem cömert adamların dönemi. Allah binlerce hamd ve sena olsun. Düşündüğünüz hiçbir şey kalmıyor, ortada kalmıyor yani. Her şeyi Allah ama sıkıntıyla. Sıkıntı tabii cennet yolu sıkıntılı. Huffetil cennetu bil mekari. Cennet yolu sıkıntılı. Uzak. Yunus tabiriyle menzili çok. Geçidi yok. Derin sular var. Cennet yolu. Fakat hissi semahat çok önemli. İnsan orada verdin, verdim demesi çok önemli. Evindeki yatağı götürüp verip de kilime sarılıp yatma. Ebubekir böyle yaptı diye o halini beğenmeyen bir insan çıkar mı içinizde? Beğendiğiniz bu hali ne diye yaşamaz? Değil mi abi? O zatları beğeniyoruz çok. Hepsini. Bayılıyoruz. Çocukken alıştırmak lazım. Ben çok semih olamadım da şeyim olmadı yani öyleyim. Fakat annem de çok cömertti, babam da. Zannediyorum birbirlerinden gizli veriyorlardı. Çünkü zaten zengin değil, imam. O ondan bir şey kaçırıp veriyordu, o da ondan gizli gizli veriyorlardı birbirlerine. El yedül ulya hayrun minel yedis süfla diyor. Veren el, alan elden hayırlıdır. Alıcı olmayın, verici olun. Öyle vermeye düğümlenmişlerdi ki, o Zeynep validemiz canım çıksın, vereceği olmadığı için iplik büküyordu. Onu satıyor, tasadduk ediyor veya onu veriyordu genç kızlara kendilerini örgü örsünler diye. O cömertliğinden dolayı Allah Resulü ona uzun elli demişti. Türkçemizde hırsızlar için kullanılır ama Arapçada eli uzun demek, başkalarına hayırla uzanan el demektir. Ve zevcelerinden ilk defa vefat edip ona iltihak eden de oldu. Koca bir kadın. Cehş ailesinin yüzünün akı. Bizim arkadaşlarımız bana benim için ütopya gibi görünen bir sahabi dönemini temsil etti, gösterdiler. En azından benim tarihin bir döneminde yaşamış insanların realite planında yaşadıkları mevzuunda kanaatimi pekiştirmişlerdir. Ben Osmanlıcayı nasıl okuduğumu hatırlamam, Arapça bilmediğim dönemde. Belki 7 yaşındayken Osmanlıca okurdum. Koyunlarımızı güderken arkalarında Osmanlıca okurdum, sahabi hayat. O günden yani. O günden göz ağrım benim sahabi. Fakat daha sonraki dönemlerde 14-15 falan derken yaşım Allah Allah böyle insan yaşamış olabilir mi derdim. Cenab-ı Hak ilk planda nur talebeleri, sonra bizim bu arkadaşları bana gösterince inandım ki başka bir dönemde de böyleleri yaşayabilir. Çünkü bir insan bütün varlığını getirip koyuyorsa ben iş yerimi satar yine taahhüdümü veririm diyen insanın farkı yok yani. Fark sadece peygamber fırçasıyla
boyanmada, insibadadır yani. Bu arkadaşlarımız Efendimiz'e vicai olarak görüşüp sahabe olamamışlardır. O fark vardır. O farka da ömrümüz oldukça saygılı kalacağız. Yarısını veren, hiç olmadığı halde yine veririm diye yani. Evindeki sandığını boşaltan, ben bu cemaat içinde kocaman böyle mücellet haline gelebilecek encameler çıkar inanıyorum yani. Yapalı. Bugün cenazeden gelirken bir şey arz ettim ben arkadaşlara. Evet, köylü, bilmem müftünün de hissesi var mıydı? Bir dershanemiz var. Önce 18 bin liraya aldık. O bilir. Naci Bey de onu hatırlamaz zannediyorum. Ahmet Bey bilir. 18 bin liraya aldık. Fakat çok küçük geldi. Rutubetli, ben de bir Ramazan'da gelip gidiyordum. Geldiğimin ertesi yıl. Onu sattık. Daha sonra Cenab-ı Hak lütfetti, biraz daha imkan. Fettah aldık 150 bin liraya. Fakat bir gün köylü geldi bana, dedi ki bilmem hisseniz var mıydı Beyşehir'dekinde dükkanlarda. Dedi hocam, dedi orada babadan bize bir miras düştü. Dükkan yaptırdık, satıyoruz. Bütünüyle 85 bin lira para geliyor dedi. O günün parası. Hocam dedi bundan bir dershane alalım. Bakın yani kendileri Patlıcanlı yokuşunda oturuyorlar. İşte orada mini bir atölyeleri var. İşlerinin başında yani. Eline bir 85 bin lira para geçiyor. İnsan bir yerde kendisine dükkan alabilir. O gün yok dükkanları. Leblebici anda kirada oturuyorlar. O Bornova'daki 3 numara köşedeki bina odur. 85 liramız var ama geldi dedi hocam dedi 100 bin liraya Muammer bizim orada Bornova'daki bir yer bulmuş. 100 bin lira, 15 bin lira nereden bulacağız dedi. Allah'tan yani öyle bir arkadaşımız mesela Naci Bey veya Zeki Bey, hocam Ramazan bunu nerede kullanırsan kullan demiş. Bir 15 bin lira şu ayarlamaya bak. Al dedim, bende de bu kadar vardı bunu. O bina öyle alındı, 100 bin dedi. Ve şimdi apartman oldu orada. 10 daire mi var, kaç daire var, yanında başka şeyler alındı. Ama bir dönemde orası karakoldu. O komünizmin revaçta olduğu dönemde her gün o Zafer Beyler, İsa Beyler 10 tane, 20 tane ateist, materyalist, darwinist adam getirirler, konuş bunlarla. İşte oralar muharebe meydanı, arena. Buca'daki yeri öyle, orası öyle. Dünya kadar Allah hizmet ettirdi. Şimdi bu arkadaşlar yani Ali Bey, bunlar küçümseyemeyiz bunları. Bu arkadaşların 1000 kusuru olsa ki yoktur diyemeyiz. O kusur varsa Allah'la kendi aralarında ben bilemem, var diyemem. Böylesine önemli bir dönemde Bekir Hoca'nın cenazede söylediği gibi yani boyunduruk yere konacağı zaman elini göğsüne vurup ben varım diyen arkadaş. 5 arkadaşla iş planlıyoruz. Ben konuşuyorum, biraz da zor anlıyorlar. Bu arkadaşımız, bu kahraman da var orada, müftü. Hiç unutmam ben o gün. Çok da fena sarstı, hükümet fena sarstı. Dağıttı çil yavrusu gibi herkesi. Bir iki arkadaş da korktu az pustu. Macera değil dedim yani, başlattık bu iş yani, evse ev planında götüreceğiz, bu bir plan yani, bugünü bu bunun. Böyle az bir tevakkuf yaşanıyordu. O pekmezci aslan elini göğsüne vurdu. Ben varım dedi hocam. Hiç unutamam yani. Bu sözümü, israf hakkını bana ahirette verirlerse israf edeceğim avazım çıktığı kadar. Ve bana tertemiz bir nesil tanıma imkanı verdi. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Gönüllerimize sahabe düşüncesini pekiştirdiler. Müslümanlığı bunca zaman geçtikten sonra yeniden bir diriliş faslıyla bir kere daha yaşama imkanı bize bahşetti. Bu küçümsenecek bir hadise değil. Genç, ihtiyar, kadın, erkek. Bugün yine o faksın şeylerini çevirdim, baktım da okullardan, üniversite hazırlık kurslarından rehber bacılarımızın mektupları var. Arkadaşlar bana şey yapmadan tersini koymuşlar onları. Çok duygulandırdı. Herkes ayrı bir şey diyor yani. Herkes ayrı bir
vefa borcunu eda ediyor gibi bu hizmete. Herkes çok farklı. Bütün bu gönüllere hükmetmek bizim elimizden gelmez. Onları zapt-ı altına alacak imkan bizden uzak. Demek ki onları bu hizmeti imale eden, hepimizin gönlüne hakim birisi var. Biz ondan uzak, fakat o bizden daha yakın. Kalbimizin meyillerini biliyor. Dünkü arzu ve isteklerimizi, rüyalarımızı bugün birer gerçek olarak önümüze koyuyor, gerçekleştiriyor bir bir. Efela ekûne abden şekûra ve yemtekellime al gayr. Efela nekûne abden şekûra. Böyle bir Sultan-ı Zişan'a karşı çok şükreden olmayalım. O saatçılıkla, ben o bir saatçi arkadaşım vardı, ben onun yanında oturdum, az saatçılık yaptım ben. Böyle pandülün değiştirme, pandül değiştirme, çarkları yağlama, takma filan. Bir fantezi olarak, bir hobi olarak talebeliğim dönemde otururdum, yapardım onu. Hala o arkadaşım saatçidir. İşte öyle derler yani, o günleri ben söyleyeyim size. Bir pandülünü değiştiririz, bir de yağlarız bunu, 2,5 liranı alırız falan. O zaman 2,5 lira da büyük para. Şimdi bu insan pandül değiştirmiş, yağlamış, para biriktirmiş, 100.000 lira para biriktirmiş. Bununla Kemal Paşa'ya yakın bir yerde bir tarla almış. Arkadaşlarımız burada himmetle coşunca vereceği bir şeysi yok yani. Zannediyorum o tarlası olmasaydı dükkanını verirdi o arkadaş. Makamı cennet olsun. Genç yaşında kanserden öldü. Ben de tarlayı veriyorum dedi. İşte o günün şahitlerinden 3 arkadaşımız var. Yani böyle oldu. Ben hatırlarım, çalışmış bir tezgah ancak edinmiş. Marangoz tezgahı. Kestane pazarında merdivenlerden iniyorum, geldi. Hocam dedi, o tezgaha hizmete vermek istiyorum ben. Çok doldum. Anahtarı iade ettim. Zorla al götür dedim. Ve burada himmet yaptığımız zaman soluk soluğa kalbi de varmış. Çünkü kalpten gitti o da. Hayati'nin eniştesi. Pür heyecan karşıma dikildi. Merdivenlerin başında. Hocam dedi, verecek bir şeyim yok. Astsubaylıktan emekli oldum. Emekli parasıyla bir ev aldım. Ben de o evimi hizmete vermek istiyorum dedi. Ve böyle oldu yani bu iş. Şimdi Civan Mertliğin bu denli derinliğini akıl erdiremeyenler, hocam bu kadar iş çevriliyor, bu değirmenin suyu nereden? Gökten geliyor. İşte bu fedakar insanlar götürüyor onu. Sizin dediğiniz öyle değirmen suyuyla falan da çevrilmez buna. Buna Niagara yetmez. Ama himmetür rical tekla'ul cibal. Allah'a gönül vermiş insanların yüreği dağları kökünden söker. Bana 50 defa sordular. Değirmenin suyu nerede? Tabii böylelerini alacaksın. Burada dönen bu çarkların, bu değirmen taşlarının arasından bir geçireceksin, anlayacak değirmenin suyu nerede?